kahve hangisi? Şu. Evet. Ama tabii Yasin şeker atmamışsınız ama. Şekeri atmadım. Şekersiz. Ya bazen dalıyorum abi. Adam diyor ya diyor bir çayın var mı diyor. Gel abi diyorum vereyim diyorum. Şekerin var mı diyor. O yok işte abi diyorum. Bende de yok diyor. Çaydanlık o da yok. Ya içiyor ya bırakıyor. Allah Allah. Bir şeker atayım ben buna masaya. Şeker benim masanın üstünde Var, var var. arkada. Dur. Varmış Tejo gel. Var. Orada. Arkadaşlar günaydın. Bugün erken kalktık. Oltaların başındayız. 7. günün sabahındayız ama artık zaman da yavaş yavaş daralıyor. Artık şu son 2 günde ne oldu? Oldu. Büyük balık anlamında tabii ki. Amacımız, hedefimiz, odağımız büyük balık. O yüzden kamp bitene kadar sistemi, takımları bozmadan büyük balığa uğraşımız devam edecek. Bak, bu büyük balık kaçırdığım yer tam burası işte abi. Kamışa bir bastı, ben bir kaldırdım, direkt patlattığı yer işte burası. Orası, oradan mı atıyordun? Ha, tam oradan atıyordum. Şu karşı taraf var ya. Abi Ağustos'un sonunda şu karşıya mantarlığını at. Şuraya mı diyorsun? Aynen. O koya mantarlığını. Kaya dibine. Aynen. Kayanın Kayalıkları. dibine mantarlığını at abi. Önünden de şeyini at. Yalnız duracak yer yok Duracak orada. yer yok orada, inemez. Duracak yer olsa çok güzel bir yer. Çok dik orası. Ama o zaman şurayı... Tam bak şurada yaptık, şu ağacın altında. Çok güzel orası, koruluk. Tabii sular da çok yüksekti. Ha doğru, Erol abi böyle geldi. Tabii. Erol abi, Ersin, ben burada kamp yaptık. Hatta en son Kızıldamları sel götürdü videosu da burada. Necat, ben Sazlıcalık güveç yaptık ya. Tek şemsiyeli adam var. O kampı da burada yaptık. Oo bak. Hadi bakalım. Uğurlu geldi ayağım. Hadi. İnşallah. Siz Fena da de değil koyun bu. da bakalım biz de seyredelim kendimizi. Tamam, Devamlı seyrediyorsunuz. teşekkür ederim. Kaç yıldan beri balıkçısın? Ay 20 seneye geçmişti. Vay be, maşallah. Abonesi ama hiç denk gelmedik. Evet, denk gelmedik. İnternette seyrediyoruz. Devamlı seyrediyoruz. Teşekkür ederim. Çok çabuk olmuş şurası ya. Çok, herkes çöpünü bırakmış. Al arabayı koy götür giderken. Çok fena olmuş. Vallahi maalesef herkes kampını yapıyor, yiyor, içiyor, öylece bırakıyor, gidiyor. Neyse bugüneymiş nasip. Hep seyrediyoruz. Teşekkürler. Hep takip ediyoruz ya. Bakalım Yasin açalım bakalım akşamları. Ne kadar buradasınız herhalde öyle. Cumartesiye kadar buradayız. Ha, öyle bir şey demiştim. Cumartesi sabah gideriz. Ya, vakit geçiriyoruz işte. Tam hastalık değil mi balıkçılık? Çok hadi. Siz hastasınız da biz de hastayız. Oltayı aldı mı? Bırakamıyorum. Eğleniyoruz. Ne güzel. Eskiden çok balık vardı burada. Çok balık tuttuk. Biz kaç senedir buraya geliyoruz da. 7, 8, 9 kilo balık tuttuk karşıda. Şemsiyenin olduğu yerde. 50 kilo balık çıkartıyordum ben. Büyük balıklar vardı da bir şey yok yani. Güzel balıklar tutarsınız inşallah. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa biz yan taraftayız. Belki bir şeyler unutmuş olabilirsiniz gelirken. Sağ olun. Hiç çekinmeyin. Hadi rastgele. Sağ olun. Aha geldi. İyi, en azından olta zevkini veriyor. İnşallah daha büyükleri gelsin. Ha, büyük gelsin şöyle. Amin inşallah. Hadi sağ ol. Sen de sağ ol. Bu kadar sığ yerden de balık aldık yani.
Artık keyif zamanı. Arkadaşlar oltalarımızı çektik. Güzel bir yemleme tekrar attık. Az önce Neco'ları da uğurladık. Birazdan Erol Bey teşrif edecek. Erol eski abimiz Adapazarı'ndan yola çıktı. 1-2 saate kadar burada olur. Ve kampımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Afiyet olsun bakalım. Afiyet olsun. Sağlığınıza dostlar. Sağlığınıza dostlar. Abi bu ne sıcak ya. Esmiyor da yemin ediyorum var ya. Aşırı sıcak. Rüzgar çıkınca da durulmuyor. O kadar çıkıyor. Çadırlar madırlar böyle uçacak gibi oluyor. Keyif de kaçırıyor. Rüzgar olmayınca da sıkıntı. Vallahi biz var ya biz soyunalım burada amokaçı gibi oluruz ya. Vallahi bak. Pascal Numa gibi oluruz. Müzik aşağıya dinleyelim. Hayvan perperişan oldu ya. Bir de bizim dünden kalan acılı yemeği de iyi de yanıyor şimdi o. Antalya Konyaaltı gibi oldu. Valla hayvan valla hakikaten perperişan oldu sıcaktan. Sürekli yarım saatte bir giriyor. Hanoğlu'na giderken öyle bahçe biberi olur ya tatlı ondan aldık. Ben dedim kahvaltıda yeriz bolca alalım. 3 kilo mu aldık ne? Zaten biber ya fazla ağırlık basmıyor bu kadar biber. Dedim çatır çatır yeriz. Ana bir acı çıktı ilk kahvaltıda yemin ediyorum daha dokundurduk dilimiz kabardı yani. Dedik ne yapacağız bu yenmez etmez bari dedik işte çoban koyunlar geliyor dedim koyalım şuraya. Koyunlar belki yer. Ondan sonra herkes espri yapıyor. Vallahi diyor o biberi koyun yesin diyor çobana dikilir diyor. Ne gidiyor bir şeyler diyor. Bence de yani. Vallahi biberi yiyen suya atlar diyor. Herkes böyle bir yorum yapıyor. Gülmekten yarıldık ama aşırı acıydı. Ben emekliyim daha doğrusu. Emekli olduk. Maşallah gençlik. Memlekete geldim. Sağlık evler ben abi. Ya. Neredeydin? Ben Assubaydım ben. Öyle mi? Ha, geçmiş olsun. Sizin yeriniz nerede? Şu ileride abi gri störüne geçtim ben senin yanınıza. Ha gördüm tamam. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Merhaba. Ümit Soda abi. falan içer misin Ümit Usta? Çok sağ ol abi. Soğuk bir şeyler ikram edelim. İçeceksin Çok şöyle abi. elini uzatacaksın. Su Gölcük ortasında. Donanma Komutanlığı'nda hangisinde unuttum? Turgut Reis'in içinde mi unuttum? Yavuz'un içinde mi? Yavuz'da. Kimliği unuttum Yavuz'un içinde. Ulan bir geldik. Yavuz gitmiş. NATO'ya görev almış gitmiş. 6 ay 7 ay sonra gelirsin. 6 ay sonra kimlik Çin'e gitti geldi. Sen ne diyorsun? Arefe günü orada bir tane şey vardı. Gemi komutanı vardı dedi. Mustafa dedi gel dedi. Güvenliğe B kapısına bıraktım dedi. Oradan dedi söyle adını al kimliğini dedi. Gittim oradan kimliği aldım ya. Şöyle abi biz geliyoruz limana giriyoruz. Mesela gemi orada. Ya tersanede ya kendi limanında. Şimdi gidiyoruz. Kimliği veriyoruz. Geminin içine gidiyoruz. Malzemeleri koyuyoruz. Diyor sabah devam ederiz. Abi sabah bir kalkıyorum Gemi gemi yok. yok. Nerede gemi? Marmaris'e gitti. Haydi buradan biniyorum arabaya geminin peşine Marmaris'e. Durmuyorsun ki. 2 gün Marmaris'te çalışıyorum. Lan 3. günü bir geliyorum gemi yok. Nerede gemi? İşte Gölcük'e geri geldi. Aa babam çık oradan Gölcük'e geri. Şu çalışma, sizin yaptığınız çalışma. Sonlarla taradınız, güzel bir zemin buldunuz. Oraya yemini bıraktınız. Zaten takımları falan hepsi harika. Balığın reddetmeyecek. Yeter ki girsin. Evet. Yeter ki o bölgeye balık girsin. Mümkün değil. Oltalarınızdan asla kurtulamayacağı bir çalışma yaptık. Evet. Bir çalışma yaptık. Bu dönemlerde tabii ki balık sıkıntı olmuyorsa olmaz ama normalde şu çalışmayı atıyorum 1,5 ay sonra şurada yaptığında karşılığını alırsın ve herkes der ki Kızıldanlar'da bu kadar büyük balık var mıymış ya der. Bak şu çalışmanın karşılığında. Öyle deneyimli, tecrübeli, donanımlı, bilgili bir ekiple aslında birlikteyiz. Şu an biz alamıyorsak zaten mümkün değil. Hiç kimse alamaz. Erken. Ya sen de bak kaç gündür buradasın. Balık alamadın diye sakın böyle kendinle Yok malzemeler sakın ben şüphe 8. güne kadar aynı sistem devam. Sakın, Diyorum ya ben bir tanesine bile böyle saçağı bonca çevirmeyeceğim. Ama- Yani tabii ki video izleyenler balık görmek istiyor ama balık şu değil yani. Bizim için artık balık bu değil. Geçtiğimiz önceki yıllarda yaptığımız sezon açılışlarını hepiniz hatırlarsınız. Hatta ben son 4 yılın sezon açılışları videosu yapmıştım. Evet. Balık var mı? Var. Hareket var mı? Zil ötüyor mu? Sopa yatıyor mu? Ama gelenler bunlar. Artık bu sene dedim ki bundan sonra artık hani gelecekse büyük balık gelsin. Bak 7. gün bitiyor. 8. gün de işte bitecek. Belki 0 balıkla buradan döneceğiz ama hedef o balıklar yani. Birçok kesim belki o zil vuruşları, olta, balık çekme belki çok keyif alacak. Güzel, keyifli içerik çıkacak. Kayıtlar alacağız ama yok abi.
Maalesef. Biz büyüye devam edelim. Siz sadece bu tarafını taradınız. Mesela seninle bugün gittik. Çok beğendiğin yerler oldu Evet. mesela. Bak şurası dedin, şurası Yasin. Bir de o bölgeleri işte o botla bir gezdirip güzel bir zemin bulduğunuzda belki Kızıldanlar'da kimsenin yakalayamayacağı balıkları seri olarak yakalayabilecek bir ekip bu. Bak yılda bir defa birine piyango vurur gibi denk geliyor abi. Bir kişi tutuyor. O tutan kişi 10 yıl daha gelse gitse şuraya o balığı belki alamaz. Bir kişi 8 kilo 10 kilo alıyor öyle kalıyor. Koca sezon boyunca da bu duyuluyor ya herkes geliyor o balığı tutabilmek için. Ama yok. Burada balık gerçekten trofe balıklar var mı? Var. Büyük balıklar var mı? Var. Ama onun yatağını, yuvasını, geçiş yollarını, yemleneceği yerleri bulamadıktan sonra sadece çaba sarf edersin, emek harcarsın, bir noktayı bir yere yemlersin ve beklersin tesadüfü. Herkesin yaptığı o. Yıl boyunca, sezon boyunca buraya binlerce balıkçı geliyor gidiyor. Bir kişi ya tutuyor ya tutamıyor. Ama mesela işte Mehmet abinin o belirlediği noktalara çalışıldığı zaman seri balıklar alırsın. Seri. Gerçekten. Bir kere de kalmaz yani. Şimdi biz bugün hani sana bir bölge gösterdik. Aynı şekilde sen de o bölgeye hemfikir misin? Hani gördüğünde değil mi? Balığın geçiş yollarının olabileceği bir yerde önünün böyle düzgün Evet, bir evet. futbol sahası gibi daha temiz Bir de güzel altına bakmak yemlemeyle. lazım. Ağaç kökleri falan Evet, yoksa o Bey zaman Boko oradan oranında alırsın işte. en son zemin taraması yapıldığında ciddi diyorum bu Kızıldamların bugüne kadar bence alınmadığı, görülmediği trofeler alınır. Alınır. Gerçekten alınır. Yani ben buradan şunu diyorum arkadaşlar hani bir başarı mücadele ederek gelinir değil mi? İnanarak gelinir. Ama bak herkes o başarı için inanılmaz emek sarf ediyor. Evet. İnanılmaz çaba. Adam botu şişiriyor, ediyor, gidiyor 100 metre ileriye markerını dikiyor. Oraya günde 2 defa gidiyor fış fış fış. Bir kova daha atıyor, bir kova daha atıyor. Bekliyor ama şunu bilmiyor. Yemlediği yer neresi? Maalesef. Zemini bilmiyor. Bataklık mı? Oradan balık geçer mi? Geçmez. Belki balık hiç geçmeyeceği, hiçbir şekilde oradan geçmeyeceği bir alanı yemliyor. Bakıldığında çok emek harcıyor. İnanılmaz bir çalışma. O kadar yem saçıyor ama tutabildiği balıklar da ona göre oluyor. Burada işte en önemli şey zemin. O zemini bulursan o yaptığın çalışmalar anlam kazanıyor. Evet. Karşılığını alabiliyorsun. Ama Kızıldamlar'da bunu yapabilen yok. Yok. Yapmadıkları için de insanların tutabildiği maksimum balıklar belli bir balıklar oluyor. Burada 10 kilo, 15-20 balık yok mu kiloluk? Adım gibi eminim var. Burası eski baraj, 30 yıllık baraj. İlla ki artık böyle yıllanmış, yaşlanmış balıklar da var. Dünya kadar yavru balık var. Hep söylüyorum bunları ben doğurmadım. Bunların bir anası, babası, atası var. Her yıl 500 bin yavru balık buradan O belgesi götürülür. işte senin Ha, değil mi? yani Yavru balıklar. bu balıkların işte şeyleri illaki var. 10'luk, 15'lik, 20'lik balıklar var ama kimse tutamıyor. Niye tutamıyor işte? Noktasal bir yer bulamadıkları için. Maalesef. Noktasal bir yeri bul. Belki 250 metre açıkta bir yerde çok güzel bir yer var. Kimse bulamadığı için oraya olta atıp oraları yemleyip o çalışmayı yapamadığı için kimse balık alamıyor. Herkesin yaptığı, burası güzelmiş, arabayı şuraya çek. Acım çadırı şuraya koy, ateşi burada yakarız, oltaları buradan atarız. Küspe, hamur, at, gelen balık ona göre. Sen kendine göre yer buluyorsun ama acaba balık için bulduğun yer düzgün. Kendimiz için çok konforlu, güzel bir yer buluyoruz. Bak yalın ayak geziyoruz, plaj gibi, tamam mı? Burada 10 Hakikaten numara öyle. düzlük Plaj bir alan. gibi yer yani. Bizim için harika bir alan, kamp anlamında. Ama balık için belki hiç oradan belki geçmeyecek bile balık. Belki de. Geçecekler de ona göre. Tesadüfi tutabildiğin balıklar falan. Ama biz işte bak şeyden bahsediyoruz. Hep büyük balıktan bahsediyoruz. Küçük balık şımarık oluyor. Şuraya ne atarsan gelir. Ama büyük balık içinse konu orada bir duracaksın işte. Ona göre uygun zemin. Zemin çok önemli. Ona göre uygun takımlar. Ona göre uygun yemler. İşte ne bileyim o çalışmaları yapacaksın ki o zaman. Maalesef. İşte bunlar Kızıldamlar'da pek yapılmadığı için, balıkçılar tarafından yapılmadığı için tesadüfi olarak yılda bir kişi, iki kişi böyle 5 kilonun üstünde balık alıyor. O da zaten hemen gündem oluyor. Anında herkes yıkılıyor buraya. Ama yok. O tutan adam bile diyorum belki 10 yıl daha gelip gitsin bir daha öyle balık alamaz. Ben diyorum işte eğer buradan trofe alınacaksa bak bu ekip alır. Ya biz şimdi şey var hani bizi iyi kötü kanalda artık hani gerçekten senin sayende bizleri bilen biliyor değil mi burada iyi kötü? Evet. Hani çok uzatmamak şartıyla da olsa
Sen bugün iyi kötü burada kamp yapan insanları izlediğinde gerçekten bu çalışmaları yapabilen bir ekip gördün mü kendince? Asla. Hiç Yok, değil mi? yıllardan beri ben geliyorum. Ben Gerçekten yok. bak buraların her yerinde kamp yaptım. Uzun süreli kamplar da yaptım. Böyle 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün, 9 gün, 7 gün. Sayısız yani. Uzun kamplar da yaptım. Bakıyorum etrafıma. Biz de öyleydik zaten. Ben yıllarca öyleydim. Bu kanalı kurana kadar da ben de öyleydim. Çünkü herkesin yaptığı o, kullandığı takımlar, o yapılan çalışmalar belli. Balık tutuyor muyuz? Tutuyoruz. 2 kiloluklar, 2,5'lar, 3'ler defalarca tuttuk. Kaçırdığım balıklar var ama artık biraz daha üstünü istiyorsan her şeyi sıfır baştan değiştirmen lazım. Maalesef. Zihniyeti, anlayışı, takımları, yemler her şeyi değiştirmen lazım. Bu kanalın sayesinde ve sizler sayesinde biraz o anlamda işte daha yaptığım bir iş daha iyi nasıl hale getirilebilirden yola çıkarak sizlerin sayesinde o amatörlükten, yani amatör derken hepimiz amatörüz ama Tabii ki de. o işi daha iyi yapmak, büyük balığa oynamak amaçlı olarak sizlerden çok mesela şey öğrendim. Sadece sen değil, kanalı takip eden gerçekten usta diyebileceğimiz abilerimiz, kardeşlerimiz var. Yaşı genç olmasına rağmen adam direkt böyle şeyle başlamış yani. Büyük balığı nasıl tutarım diye bir ekipman yapmaya başlamış. Yaşı da Bilinçli 25-30 ilerliyor, değil tabii mi yani? bilinçli ilerliyor. Bütün zamanını YouTube'da o videoları izleyerek geçiriyor. Avrupalı sazançıların videolarını izliyor. Türkiye'deki işte bilinen kanalları takip ediyor. Bu balığı nasıl yakalarım diye kafa yormuş. Ekipmanını, sehpasını, alarmlar, swingerlar, yemler, takımlar hep ona göre şey yapmış. Kendini daha böyle 30'lu yaşlarda geliştirmiş. Daha 25 yaşında genç bir kardeşimiz ama geliştirmiş kendini. Biz şimdi bakıyoruz 30 yıllık balıkçıyız diyoruz. 30 yıldır balığa gidiyoruz diyoruz da bizim avlandığımız model buydu. Ve bundan daha üstü gelmez. Tesadüfi gelir. Aldık Çatören de aldık 6-6,5 kilo al. Hanoğlu Barajı'nda yerden taktığı bir kuru mısırla da aldı 6-6,5 kilo. Bunlar alınıyor ama sürekliliği olacak bir avlanma modeli değil. Tesadüfi alabiliyorsun. Ama şöyle bir sistem kurup böyle bilinçli bir çalışma yaptığın zaman seri olarak alıyorsun o balıkları. Evet. Sürekli alıyorsun ve daha üstüne oynama şansın her zaman var. Şimdi geldi atıyorum oltana 5-5,5 kilo. Senin oltana geldi 5-5,5 kilo. 15 kilo da gelebilir mi? Gelir. Gelir. O çalışmayı yaparsan gelir. Onun haricinde böyle kuru mısıra, boncuğa gelmez. Fresh mısıra, Yasin, makarnaya valla çok güzel. 15-20 kiloluk balık gelmez yani. Çok güzel konulara değiniyorsun. Valla iyi ki diyorum bu kanalı kurmuşsun. Nice güzel dostlara, obidaşlara mesaj veriyorsun. Bakıldığında emek var, çalışma var. Adam güneşin altında oltanın başından kalkmıyor balık tutacağım için. İnanılmaz bir çaba var. Balık tutma isteği var ama yapılan bütün çalışmalar anlamsız çalışma. Anlamsız. Çünkü en başta sen doğru zemin bulamadın. İstersen oraya yığ yemi yani. Bak Gidiyor lan. Hadi. Sanki gidiyor gibi. kamışın ucuna göre bak. Ya biraz şöyle büyük gelsin be. O kadar çalışmaya. Sanki sağa doğru gidiyor, doğru mu? Evet sağa gidiyor. Açığa doğru. Abi geziyorsa en kötü limit üstüdür bu ya. En kötü 40 santim üstüdür. Bak gidiyor. Geziyorsa. Bak sola doğru gitti. Oo geziyorsa tamam büyük. Yani büyük dediğim en kötü minimum hani balığı daha görmedik limit üstü. Senin oltalara gitmesin biraz çek. Beni sen yönlendir. Tamam abi sen daldır kepçeyi bekle Mehmet abi. Abi yalın ayak basın da çok böyle cam kırıkları var dikkat et. Ben balığı henüz görmedim. Terlikleri vereyim mi? Çok gitme ileriye. Çok büyük bir şey değil ya. Değil mi? Sen bekle Mehmet abi gelecek. Çok büyük bir şey. Bayağı Şey küçük. balımız. En azından kepçemizi ıslatalım tabi. Limit altı gibi. Limit altı. Yok 40 santim Ama en vardır azından- ama. 40 santim vardır. Var mıdır? Bir ölçeriz. Eşeğe götürelim. Getir bakalım şu beşiği de ıslatalım bir. Aynen bence de. Yasin senle ya da bizim. Hemen bir ölçelim tartalım o zaman.
Sanki tam limit balık gibi. Var. Ha şey var Yasin. Var. Getiriyorum. 3 santim 1,5. Ben 42 santim ve 1 kilo 150 gram diyorum. 150 dedi Yasin. Ben 1 150 dedim. Ben söyledim abi. Sen ne dedin? 1,5 dedim 43 dedim. 1,5 gelmez 44 lan bu. santim. 40 santim 1 kilo. 1,215. Hadi bakalım tamam. Bak bakayım kaç geldi? 1,185. Ben 1,150 dedim. 35 santim gelirse. 1,150 Sonra dedim, sen 42 uçmuşsun santim dedim. Ben biraz uçmuşum evet. Yasin bir de boyun ölçelim mi? 1,5 gelmez tabi. Buyur abi. Şöyle tutsun. Abi 44 santim işte. 45 santim ya. Bayağı uzun balık. Hakikaten bayağı uzun. Bayağı uzun. 45 santim daha fazla Ama kilo limitte bir basması lazım. balık. 40 santim balık. Bak 45 santimlik balık hakikaten Mustafa'nın dediği gibi 1,5'a yakın 1,5 olması lazım. 1,600 gelirdi. Evet. Bak 45 santim boy 1,185. İyi en azından şu yatağa da bir balık yatırmış olduk. Anasını satayım. Ama Yasin sen istediğin buydu zaten. Bak akvaryum gibi Hakikaten yüzdürüyorsun. tabii yüzdü. Ben balık yüzdürmek için aldım zaten bunu. Ama gel bu gece sakın kalmasın yarına diyor. Ne demek istiyor bunu anlamıyorum. Ya. Ya bu gece ne olacaksa olsun diye işte. Yarına bırakmayalım diyor. Aynen abi ben böyle eziklik hissederim ya Oleg olmadım orada. Ben diyorum birada niye keyif almıyorum ya? Şöyle kampçılık ve balıkçılık logomuzda biralarımıza yapıştırdık. Kalite asla tesadüf değildir. Sizlerin sağlığına dostlar. Afiyet olsun. Seviyoruz sizleri. Mustafa ne diyorsun hiç duymuyoruz ya. Küçük kampeti kime getirdin diyorum Mehmet abi. Küçük kampeti kime? Kampet değil o, sazan yatağı. Ne yaşarsan yaşa, ne görürsen gör. Ama zaman bir şekilde seni eskiye götürüyor değil mi? Kesinlikle. Abi senin dediğin kelimeyi yıllar önce Rize'de benim bir aşkım vardı. Abilerin güzeli. Ajda Pekkan diyor ki ne olacaksa bu gece olsun, yarını bekleme diyor. Kamp her şey güzel de tek bir eksik var, o da sensin be abi. Balık da var. Bir eksik balık vardı, balık da var artık. Vallahi abi biz dedik hatta telefon açmayınca dedik bu 42 numara terlik arıyor herhalde. Almasın terlik ya şeyi bırak. Almasın diyor, Neco bıraktı diyor ha. Bunu söyle. Ne? Terlik. Erol abi. Bizim Neco Mustafa'ya terlik bıraktı, sen terlik falan alma. Mesaj attı bana. Ha attı mı, tamam. Tamam, biranız var mı? Var. Şeyler alacağım elbette de. Yasin biran var mı senin? Var abi, bira var. Bana bir kolye altılı soda alsın. Bana diyor altılı soda alsın diyor Mustafa. Kavun karpuz kaç tane alayım? Alma Var. alma var. 2 karpuz bir kavun var. 2 kavun mu? 3 Hiçbir kavun şey var. alma. Tamam kavun alayım o zaman. Kavun da Kavun var. da var. Var alma. Kavun da alma var. Hiçbir şey alma. Hiçbir şey alma. Sadece Mustafa'ya altılı. Abi şeye yazdım ya. Yapay zekaya yazdım ya, dedim bu kamp olmuyor, ne eksik dedim, Erol diyor. Bu da sen derken seni ahlakın, karakterin, yapın, ne bileyim her şeyinle o Allah getirdi razı bizi olsun. buraya. Ya teşekkür ederim, sizden böyle iltifat dolu sözler duymak güzel. Bilmukabele ben de size karşı boş değilim. Allah razı olsun. Karşılıklı. Bu işler tamamen karşılıklı. Karşılıksız olsa ya benden kaynaklı ya senden kaynaklı biz yıllarca ne görüşürdük ne kampa giderdik. Bak şimdi sen geliyorsun, biz Tekirdağ'a gidiyoruz.
Bunlar tamamen bir uyum yakalama, abi kardeş dostluk ilişkisi, saygı temelli ve sevgiyle kurulan bağlar neticesinde olan şeyler. Onun haricinde olmasaydı bir kere olurdu, orada kalırdı. Gerçekten Değil mi? öyle. Ya, Ya bunun bir ya sen sürekli- benimle balığa gitmek istemezdin ya ben seninle. Sürekliliği olmazdı bunun. Tabii yani. tabii bu bağı koruduğumuz için çok güzel. Onlarca mesaj alıyorum. Şeyde dün gece gelen gençler abi bütün videolarını izliyorum. Sen işte şöyle takım yapıyordun, böyle yanlar takıyordum. Abi onu bir denemeye başladım. Yemin ediyorum balık tutmaya başladım falan. Dedim küçükleri salıyorsundur inşallah. Yok abi ben zaten ne eve balık götürürüm ne konu komşuya zaten salıyorum. Bu videolarda işte canlı yayınlarda sürekli dile getiriyorsun. Onların hepsini ben şey yapıyorum diyor ya. Ya özümsüyorum, benimsiyorum, seni rol model olarak alıyorum demesi harika bir şey. Çok güzel. Yani bu güzel bir şey. Önemli olan işte bu sportif olta balıkçılığını, balık tutmayı değil, sportif olta balıkçılığını evet. hem kamp anlamında hem balıkçılık anlamında çevre duyarlılığı, çöp kontrolü, canlılara merhamet, küçük balıkları alıkoymama. Biz bütün videolarımızda, canlı yayınlarımızda defalarca bunları dile getiriyoruz. Maksat birilerinin kulağına yerleşsin, kafasına yerleşsin. 10 kişiden bir tanesi dönsün, 2 kişi dönsün. Öyle davranmaya başlasın. Öyle bir kampçılık, öyle bir balıkçılık yolu izlesin. En azından birkaç kişinin üzerinde etkili olduğunu görmek güzel. Bak gencecik çocuk, gencecik kardeşimizin o dün akşamki söylemleri hani kayıt almadım ama kendi aramızda böyle sohbet yaptık. Gecenin onunla geldiler, ikisinde döndüler. Sabah iş var abi dediler. Sadece böyle 3-4 saat gelmişler. Burada da ayaküstü tanıştık. Ve onun söylediklerinden ben mesela gurur duydum. İyi bir şeyler yapıyoruz dedirttirdi o Demek çocuk ki bana. doğru yoldayım dedik. Yani iyi bir şeyler yapıyoruz. Ya inşallah işte bizi izleyen ne kadar izleyenlerin arasından bu şekilde kamp yapayım, bu şekilde ben balık tutayım diyen işte aynı bizim düşüncemizle çevreyi koruyarak, canlılara merhamet ederek, küçük balıkları alıkoymayarak bu iş aslında böyle yapılır dedirtebileceğimiz 10 kişiden bir kişi, 2 kişi olursa ne mutlu. 3-4 olursa harika, 5-6 olursa süper 10 kişiden. Zaten bu yani kanal hiç kimsenin yapamadığı birçok şeyi başarmış anlamına gelir ki biz çok azınlıktayız. Balık salan insan sayısı çok az. Çöp kontrolünü tutan insan bak %95 diyorum hatta %97. %3'ü şurada bir tane poşet dahi bırakmaz. Şu izmaritini dahi atmaz. Bakın bu %2'ler %3. Geriye kalan %97 çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Küçücük şurada fidan diyebileceğimiz ağaçları da kesiyor, gece yakıyor. Şurada küçücük balıkları da alıkoyuyor, götürüyor. Bütün yiyeceğini işini şurada bırakıyor, gidiyor. Sorsan doğa severim. Sorsan 45 yıllık balıkçıyım ama dayı çapakçısın desek bozuluyor. Evet. Gönül koyar. Kardeşim kafesindeki balıklar bunlar senin. Çapakçısın sen. Dediğin zaman bozuluyor. Yani bu işi layıkıyla yapabilecek işte 10 kişiden bir kişi, 2 kişi olur muyuz? Konu tamamen o. Canlı yayınlarda, videolarda sürekli işte bunlara değiniyoruz. Hep de söylerim ama insanları Zaten eğitmek o küçük balıkları bir almasalar, amacımız yok ama insanlara doğruyu göstermek gibi bu kanalın bir şeyi var yani. o küçük balıkları almasalar zaten bir süre sonra onlara trofe olarak geri dönecek zaten. O bilinçli değiliz işte. Gerçekten dostlar bizler yani Yasin'in canlı yayınlarında olsun, videolarında olsun gerçekten böyle bir elit aile olduk arkadaşlar. Çünkü Evet. eliti neyi kullanıyorum? Yasin isteseydi şu cümleyi kullandığından bu cümleyi telaffuz ediyorum. İsteseydin çok büyük bir abonelere Ulaşabilirdik. ulaşabilirdik. Tabii canım. Kanal Ama büyüsün de nasıl büyürse seçici büyüsün. oldun değil mi? Tabii, tabii. Biz de Yasin seçici olduğu için gerçekten elit bir aile olduk. Bir şeyler bildiğimiz kadarıyla vermek istiyoruz. Valla bence şöyle yapalım arkadaşlar. Ya bir kişi mücadele ediyor. Valla o mücadele eden arkadaşın yanında olalım. Allah razı olsun. Bu mücadelenin Vallahi. hepsinde varsınız. Mehmetciğim. Alo. İyiyim abim. Sen ne yapıyorsun? İyi nefes nefes balık çekiyor. Abi balık aldık ya bir tane. 1 kilo. 1 kilo 200 gram. İlk balık. Hayırlı olsun. İlk balık. Ya ilk balık. Güzel çalışıyoruz. Yani büyük balığa oynuyoruz ama küçükle zaten işimiz yok. Ona da biraz dönem itibariyle tabii nazlı. Arkadaşıma çok Yarım saat selamlar. yola çıkacağım. İhtiyaç olan var mı? Abi hiçbir ihtiyaç yok. Gel. Çayımız, suyumuz, her şeyimiz var. Tamam. Direkt çık gel. Olta da getir istersen 2 tane atarsın. Yok abi ben birkaç saat oturup geri döneceğim. Doğru mu Sen Mustafa? orada bir şey dedin mesela. Çok ağaçlık değil mi? Ağaç ortası. İnsanlar der ki buraya mesela olta atılmaz. Çok ağaçlık Evet. abi. Çekemezsin, taktırsın.
Sen ne dedin orada? Ahmet Bullu burayı görse var ya en sevdiğim yer derdi dedin Bak değil mi? böyle yapar bak. Allah. En sevdiğim yer der. Bayılırım oraya. Ağaçların, dalların içine oltayı Kimsenin bırak. olta atmadığı yer. Bak aynen yapacağı o hareket adam bu. Bayılıyorum Öyle oraya. çalışmayı seviyor. Yani Öyle hani çalışmayı seviyor. milletin İşte o saklı gittiği bahçeler. yerlere gitmiyor. Yani adam hani saklı bahçe, burası havuz derken böyle yerlerden Bu bahsediyor. arada Ahmet Bullu'nun da YouTube kanalı var. Mutlaka takip edin. Tabii o bizim çok böyle üst seviyede avlanan 10 kiloluk 15 kiloluklar değil de artık 20'lerin peşinde olan bir kardeşimiz. Carp Fishing TV YouTube kanalı var. Oradan işte izleyebilirsiniz. O saklı bahçeler video serisi var. Böyle saklı bahçeler dediği aslında ormanlık, ağaçlık, suyun altında oralara olta bırakıp oradan balık alan bir kardeşimiz. Bak kimsenin olta atmayacağı o yere Ahmet Pullu atar. Hep de diyoruz ya balın asıl yatağı yuvası burası. Evet. Oradan alır işte. Oradan. Abi Ahmet oraya ilk gidip sazana olta attığında oraya gelen 100 kişiden 99'u bu adama burada sazan yok dedi. Gerçekten. Ama adamın Buradan aldığı da selam balıklar olsun 20 diyelim, kilonun gerçekten. altı yok yani. Buradan Emeğe ona saygı selam diyoruz olsun. arkadaşlar. Balın yok Yani denilen yerinden gerçekten adam 20 kilo. Emek harcıyorsun. İşi hakkıyla yapan Saygı duyuyoruz. insanlardan. O da emek harcıyor. Ona da saygı duyuyoruz yani. Merak edenler izleyebilir. Yani o kadar sık ağaçların olduğu bir yerin altından o kadar devasa balıklar nasıl alınır? O olta nasıl atılır da o balık geldiğinde nasıl çekilir? Değil mi? Carp Fishing TV Ahmet Pullu'yu mutlaka takip edin. Güzel videolar var. Zaten aynı zamanda boilie üreticisi bir kardeşimiz. Kendi boililerini üretiyor, kullanıyor ve sonuçta alıyor. Sağ olsun bize de gönderdi. Bütün kamplarda deniyoruz. Özellikle Hanoğlu'nda falan inanılmaz işler yaptı. Yani Türkiye'de Ya tek biz, diyebilirim. Yasin şunu demek istiyoruz. Sen de hani Mustafa da biz de değiniyoruz. Şu var. Senin yaptığın günlerce bir emek var. Seversin sevmezsin ayrı bir şey ama saygı duymak bambaşka bir şey. Biz O de diyoruz ki aynen, ya tabii. bu adam bu saygıyı hak ediyor. Ya. Kesinlikle Vallahi hak ben ediyor. buradan Her şeyi hak Ahmet ediyor. bizi izliyordur. Ahmet sana da kucak dolu selamlar. Sadece Biz seni avcılığıyla tebrik ettik. çok böyle dinozor balıklardan bahsediyoruz. Evet, Yani şimdi evet, böyle evet. 10 kilo 15 kilo yani adamın hedefinde dinozorlar var artık yani. Onlara çalışıyor. Hem o anlamda balıkçılık anlamında hem de zaten üretici, bizzat yemi üreten kişi Evet. olarak ve Türkiye'de neredeyse birinci sıralara doğru ilerledi. Ülke çapında Çok profesyonel çok birisi. profesyonel çalışmaları kullandığı falan. o aromalar işte ne bileyim boyunun fırınlanmasından tutun da işte bir reçetesi var illaki. O reçeteyi tutturabilmek Aroma, zaten aromasına çok kadar zor. onun hepsi var. Hakikaten böyle bir kimya mühendisi anca yıllarca hareket çalışıp ediyor da yani. o reçeteleri belki bulabilir. Hem işte kendi boylisini üretiyor hem de diğer taraftan da kendi yemleriyle de inanılmaz balıklar alıyor. Gerçekten. Dediğin gibi saygıyı hak ediyor abi. Emek Sonuna var kadar hak sonuçta ediyor. Yasin. O balığı getirmek ne kadar zor değil mi? Bir de ağaçlık yerden düşünebiliyor musun bunu zor? Direkt sardır. Hiç avans vermeyeceksin. 2 kilo, 3 kiloya kadar belki bunu profesyonelce yapabilirsin. Ama balık 10-15 kilo olduktan sonra mümkün değil. Ya balık açıktan çeviremiyorsun. Balığı çeviremiyorsun. Nereye? Balığı döndüremiyorsun bile. O balığı hakikaten çeviremiyorsun. Yani ben de aldım 15 kilolar, 17 kilolar. Yani 10 kilonun üstü balığı normal bir kamışla hani Çok zor. Çeviremiyorsun, tasmayı döndüremiyorsun vurduğun bile. zaman balık yani umursamıyor bile. Alıp devam ediyor yani. Ya. Kalkıp da şimdi 15 kiloluk bir balığı o kadar dalların, ağaçların, ormanların içinden çıkartmak Ben mesela gerçekten istiyorum yani. meziyet. Bak şöyle. Çok iyi bir meziyet. Biz Kızıldamlara gelmedik. Yasin arkadaşımıza geldik. Kalbinin güzelliğine, dilinin güzelliğine geldik. Ama Yasin arkadaşımız bugün bizi bir yerleri gezdirdi gölde. Belki kaba gelebilir ama Yasin arkadaşımızdan şu ricada bulunuyorum. Yasin arkadaşımız burayı kesme. editlemeyeyim. Doğru olduğu Editleme. gibi yayınlayayım. Böyle yayınla doğallığımızı da bilsinler. Arkadaşlar bu göller bizim. Bu doğa bizim. Bu çevre bizim. Bugün geldim gerçekten. Hakikaten bugün Kızıldamlar gibi doğa harikası bir yeri gördüm. Ya her yerde bu kadar pislik olur mu ya? Ya gözünüzü seveyim. Her yer Bir çok söz yalan, vardır. her yer çok. Sen susarsan, ben susarsam, herkes susarsa ya bu halimiz ne olacak ya? Yani limitlerle küçük balığı aldığında büyük balığı alamazsın. Bu çevreyi batırdığında geldiğinde temiz bir çevre bulamayız. Gözünüzü seveyim. Hepimiz duyarlı olalım. 10 kişiden 3'e ya sizler de duyarlı olun. Lütfen ya %3, %5'e çıksın, %10'a çıksın. Ya bugün gördüm gerçekten Kızıldamlar üzüldüm ben ya. Biz sürekli birilerinin pisliğini toplayarak, birilerinin bıraktıklarını götürerek bir hafta sonra geldiğimizde aynı manzarayla karşılaştığımızda ben daha çok üzülüyorum. Yani artık bir çok kontrolünü sağlayalım ya. Bence doğa severlik bu değil.
doğa severim diyen insan doğayı korumak zorunda. Gerçekten Doğa, yapmaz mı? hele balıkçıyım diyen insan Hiç artık yapmaz. böyle tabii limitlere de uyacak, kurallara da uyacak, küçük balıklara merhametli, vicdanlı. Balık yemeyi seviyorsun. Ya abi ne tuttuğunu götüreceksin diye bir şey yok. Senin koyacağın kafese 5 tane balık limit üstü olmak suretiyle. 6. 7.yi koyduğun zaman ayrı bir cezası var. 15'in üstüne çıktığı zaman artık seni ticari balıkçı Ticariye sınıfına giriyor. koyuyor. Bir ağır cezaları var. Milleti de şikayet etmek istemiyoruz. Vallahi ihbar etsem ederim ama ihbar etmek de istemiyorum. Adam gelmiş buraya, emekli bir adam. Emekli bir dayımız yani. Şimdi ihbar etsem abi ona 40-50 bin lira, 100 bin lira yerleştirirlerse bu adam belini doğrultamaz ya. Yazık günah. Bir ihbar etmem ne? Ya Vicdanın da kafesine müsaade etmiyor buna. koymuş mesela 20 tane şu kadar balık. Ticari balıkçılığa da sokar, ekipmanlarına el koyar, arabasını da bağlar. Balık başına ceza da keser, hakkından gelemez. Gerçekten öyle. Ömrü hayatı kararır ya bir 80-100 bin yerleştirse bu emekli abimize. Ama kıyamıyoruz da siz de böyle yapmayın be abi. Yapmayın. Çünkü bunun bir kuralı var. O kurallara uymak zorundasın. İnsanlar Ben tuttum ne tutarsam götürürüm. Kusura bakmayın yani böyle bir şey yok. Sağ olasın. Sağ olasın. Gel Mehmet abi bak tüpün çaydanlığım burada. Ben şöyle oturayım. Hoş geldin. Önce bir soluklan. Sıcak Sana ya. soğuk bir şey ikram edeyim mi? Soğuk suyun varsa olur. Soğuk suyum Soda da olması var. lazım dur. İçeriz. Al abim. Allah razı olsun. Mehmet abim hoş geldin. Mehmet Cin abi değil mi? Ne yapıyorsun? Allah. Mehmet abi de öyle Temmuz'u bekliyor. işte. Temmuz'dan Bak, önce söyledi ama açmaz. bak benim Temmuz'da içim Biraz ben- şu el ayak insanlar Temmuz'un bir çeksin sonunda eline bir ya. haftalık gelirim. Ondan sonra gelirim bir hafta 10 gün dinlerim. Ondan sonra bir koyarım kampı 3 ay. Mustafa şey var yani hiç bak böyle ben Dayver konuşurken Şimana konuşuyor. adam. Tamam bana Shimano ayarlayın uzmanacı. Ama Fark Shimano da etmez şimdi bak şöyle söyleyeyim Mustafa. Arkadaşlar. hepinizin Shimano teleskopiki var mı? Kesiyorum. Sazan Hepinizin sözünü kesiyorum. Balığı iğne tutar, misina çeker abi. Ha bak. O yüzden mi emekli maaşını komple okuma C1'lere yatırdın? Dünya Tamam, servet bak, harcadın. bak, He? Estağfurullah kardeşim, estağfurullah. Elini öptüm. Ya sen Doğru- benim onun doğru için söylüyor yok. da. Alacağım Doğru. bir kere alacağım Benim dedim. demek En istediğim buydu. kalitesini alacağım dedim. Kırıldığı Evet. zaman da normal olta kullanacağım dedim. Söylediği söz doğru. Emekli oldu. Emekli ikramiyesini komple kamp, olta, okuman C1'ler, makinalar işte ne Mustafa bileyim, doğru mu çadırlar, sence? madırlar. Her şeye Mehmet onlar abinin söylediği doğru mu? doğru. Kanca tutuyor zaten. Onu demek istedim. Sen- Sen de tutar misine çeker. Sen Evet diyorsun abi. ki bak sen diyorsun balık vurdu diyorsun almadı. Kancan kör. Mübarek. belki de. Misine çekmiyor. Kanca kör Abi olunca iki misine kere Ya da çekmiyor. misine Bak, kopuyor. 2 kere balık vurup almadı mı hemen çekeceksin oltayı iğneleri değiştir. Şimdi Aynen. Mehmet abi iğnen keskin olsun diye niye bu terimi Aynen, kullanıyoruz? aynen. Sen istersen day ve torumentleri kullan. İğnen kör olsun o balığı alamazsın. Doğru mu Mehmet abi? Diyorum yani. Şu çadır da sen, tam senlik ha. Tam senlik. Çadırı Bir gir bak- gördüm de. Bir gir bak içine bunu. Ben taban yaymıyorum. Taban var yaymıyor. Sevmiyorum ben. Ben de sevmiyorum. Denizli Bak sesini ha bir gördüm. Mehmet abi de benim kafadan bak. Bir gör bakalım. Mehmet Bak, tam abi de senlik benim bu çadır ha. kafadan. Abinin çadırı var. Ben mesela buramda yaymam altına. Ben Ya brandası sevmiyorum olduğu abi, halde brandayı yenmiyorum. sevmiyorum. Abi içine baksana. İki tane kampet, çalışma masası, soba da kurabiliyorsun bir de bir yere delik açarak. İçerisinde soba da yakabilirsin. Çok geniş güzel. Aslında tam senlik bir çadır bu. Tavan boyu yüksek, Bak abi kumaşına. iç hacmi geniş. Güzel bir Mis abi. gibi ya. Çok Sen güzel. şimdi kaldın mı 3 ay kalıyorsun ama Ama yazın bile soğuk havalar oluyor. Ekim, Kasım dediğin zaman hepten daha soğuk. bir de Yasin'im artık yaş kemale erdi. Yavaş yavaş elimizi De. yeterli tutmaya başladık yani. Çok fazla teferruata bakmıyorum artık. Güle baykuş kondurmayın, sarılıp soldurmayın. Yara bir şeyler söyleyin, kafamı bozdurmayın. Hadi sen git işine de, herkes kendi işine. Bu Mehmet abi geldi. Mehmet abi geldi, gel Mehmet abi. Ben mesela benim yerimde olsa bizi böyle açtırma. Yani bence de yani. Açtırmam. O yüzden diyorum ya beni pek seven olmaz. Şurada birisi olsa açsa bak şimdi söveceğim şimdi bunlara sövemiyorum. Oğlum 30 saniyelik bir kayıt almak için yaptık bunlar. Normalde biz böyle hayvani müzik dinleyen insanlar değiliz. Kaydı kapat. Biz hak ediyorsak bana söv ya. Kayıt aldık. Orada bir coştuk. Hadi sen git işte klip çevirdik burada. 30 saniye. Erol abi de yüklenmiş geliyor.
Ben geri alıyorum biraz sen git. Geri alıyorum ben biraz. Ha, gel abi yanaş şöyle. Yanaş. 0'a 0 yanaş. Lan senin Tekirdağ karşılamasıyla karşı. Sen zayıfladın mı ya? Böyle bir gençleşmişsin, sakallar göbek de biraz gitmiş sanki. Kilo vermiş Erol abi. Vallahi hem kilo vermiş hem de gençleşmiş ya. Selam abim. Şükür kavuşturana. Sağlığın sıhhatin nasıl? Her şey yolunda mı? Şükür. Sapanca gibi 2 tane büyük şehri besleyen göl 1 metrenin üzerinde dikeyde kot düşük. Yani ciddi bir susuzluk var göllerde. Başka bazı ufak göller dolmuş, taşmış falan Şu an filan Kasım'ı ama yaşıyoruz değil mi? Kasım Aynen. ayında göreceğimiz manzara aslında Eylül. buydu. Eylül, Ekim gibi. Eylül, Ekim, Kasım hatta yani. Aşırı çekilmiş. Biz buraya geldik 7. gün. Daha Abi 7 Ağustos günde 10 var. metre çekiliyoruz. Yakacak. Sürekli oltanları Temmuz var. yuvaya taşıyorsun. Erol abi ön tarafa böyle bir minibüs koymuş. Zaten her şey içinde var. Karavanda maşallah böyle mutfak bölümü burada, buzdolabı, yukarıda güneş enerji panelleri var. Büyük ekran bir TV'si var. Burada da oturma grubu var. Vallahi harika. Karavan da iyiymiş maşallah. Ama vallahi bu yollar için biraz zor. Vallahi iyi indirdin abi sen arabayı ya. Yani sağlam bir şey bulursan alıyorsun. Görüşürüz teyzeciğim. Hayırlı akşamlar. Ayşe teyze görüşürüz. Hoşça kal. buraya geçeceğini zannetmiyorum. Bu kadar kampın olduğu, gürültünün olduğu. Abi saç kavurma değil de ızgaraya yakalım. Kanat var. Onu bekletirsek bozulur ha. Yapalım mı? Sen kanat mı getiriyorsun? Yapalım abi. Kanat yapalım. Var mı lan bir daha? Var abi. Vardır ya. Tam iyiyim ben. Mustafa sen de işte. Çok güzel. abi. Demek ki orada 10 dakika bol balık duruyorsa orada Valla çok güzel olmuş. Tam kıvamını bulmuş. Bulmuş mu? Son çay. Demleyeyim mi? Yok benden. Artık gideceğim. Çayını gideyim. Ulan bana çaktınız ya, misafir adamım. Mangal dedim, çangal dedim. Bana çaktınız ya. bu işi. Sevdiğim insanlara hizmet etmekten zevk alırım ya. seviyorum seni abi. Hadi canım öpüyorum. Yarın 150 bin lira at hesaba. Ya kapat telefonu, tünele girdim. Çekmiyor zaten. Hadi. Hadi görüşürüz. Evet Yasin'im anlat bakayım. Bir yıl sonra, bir yıl oldu değil mi lan? Dün gibi ya. Çanakkale kampı ne zamandı bizim? Kasım mıydı? Ekim sonu muydu? Ekim'de Ya bir yıl olmadı. Gerçi de yani Tam bir sezonu yıl. orada bitirdik. Burada da açtık. Ya işte Geçen sene zaten sezonu seninle açtık. Pardon. Şunu yanıyormuş söylemiyorsunuz. seninle açtık, Seninle açtık, seninle kapattık. Çanakkale Odur budur da kampını balık bitirdik. tutamıyorsun zaten. Bu sıcakta mıcakta bu rüzgar fırtına bunlar keyifli değil abi işin doğrusu. Git bir meşalenin dibine herhangi bir parkta daha keyiflisi. Lüleburgaz'da bir ince ince yağdı değil mi 3-4 gün böyle bir gara. Ne kadar keyifliydi. Güzeldi, harikaydı. Rüzgar da vardı ama O yağmurdan bile keyif alıyorsun değil mi? abi buradaki amaç hep aynı şeyi konuşmak da doğru değil. İşte stres atmak şu var. Tamamen şey, terapi. Bitti. Bu saatten sonra ilaca vereceğimiz parayı kampa panayına verelim daha iyi. Abi. Vallahi öyle doğru söylüyorsun. Ekmeklerim küflendi. Küflendi dedi. Bir sürü ekmek var. Ulan
Bir acıdım dedim bir sürpriz yapayım da sevgiliyim. Ulan dedim giderim şimdi ondan sonra göndermez iş güçle aç kalsın dedim. Yarın da şey gelecek deyince. Neco gelecek deyince tamam dedim. Ya bir sürü insan getirdi ona ekmek de. Tabii canım buradan kaç kişi geçti. Ben de alkol kullanmıyorum ama boyuna rakıdan viskiden bahsediyorum. Sen mi ne yapsın? Bak ya. Ama benim içmem lazım ya. Ya siz İç abi bak arkadaşlar içiyorlar. ilaç gibi işte burada içmeyeceksin de nerede içeceksin? Yani Ben yokken mi içeceksin? Açın oradan benim videoyu. Ha. Karavana çekilmiş. Çayı Ya koyuyorum, şimdi viski afiyet zannediyor. olsun diye viski kaldırır. Şimdi içeceksin abi birlikte içeceğiz Bana ya. bak rakı mı yapalım viski mi? Rakı olursa ben içerim ama viski içmem. bizi O bozar zaman abi. rakıya dönelim. Soğuk rakı var o zaman. Soğuk mu seninkiler? Soğuk herhalde. Herhalde Sabah parklar falan yanıyor. Otokontrolde değil mi araba? şarj dolduruyor ya. şşt, buzdolabına dolduruyor abi. Eyvah eyvah rakıya mı geçeceğiz? Soda falan var içinde. Ya biz biradan devam edelim. Sen rakı iç hadi. Ye bakayım viski. Ha? Ha? Yarın akşam Abi rakıya içeceğiz. geçersek sabah olmaz yemin ediyorum. Biz dün de rakı içtik. Sen rakı içesin mi? Ben fark etmez. Hadi ben bir duble eşlik edeyim. Ama biraya dönerim ha. Dubleden sonra Ben de bir ikisi olmaz abi. bozacaksın. O ne? Benim de yüzüme çarptı bir şey. Abi karıştırmayın o zaman ben viski açıyorum. Sen Hiç aç abi sen karıştırmıyorum. Hadi viskini biz aç. daha kaç. iyi. Tamam sen viskini al gel. Onlar şimdi rakıya bulaştılar. Biz Beraber bir içeceksek rakıya Dibini devam getir. edelim. Erol abi Aynen, sen Aynen, viski aynen. iç. Biz Şimdi o rakıya bir girelim dubleyle abi. kalmaz o değil mi? Dibini gör tabii. Kalmaz o. Hoş geldin abim benim. Afiyet olsun bakalım. Sağlığına sıhhatine. Erol abi senin renk de bizimkine yakınmış bu abi. Bu kardeşle bir yerden tanışıyoruz biz ama. Ya alkolü gördüler mi geliyorlar Yok abi. yok ışık burada ya ondan ya. Zaten sivrisinekler Bir- geliyor yok, abi. Biraz bunlara daha bir şey konuyor sarı Erol lamba abi. yapayım. Belki sarıya gelmez. Ondan Ya. sonra Sarı yapayım. Beyaz para abi. sarıya direkt gelmiyorlar abi zaten. Sarı yaparsan gelmeyecek. Muhtemelen öyle olacak diye düşünüyorum. Nerede lan bunun düğmesi? Bilimsel Ama senin olarak araban öyle mı çalışıyor? söylüyorlar. Ha. Sarı Bilimsel yapalım. olarak öyle Ha, söylüyorlar. Bak senin araba Ben çalışıyor. böyle sarı ışığı daha çok seviyorum. Güneş ışığı. Evet çok seksi Abi oldu ya. güneşin Değil mi? altı. Bak çok fazla dolanmıyor artık. Olay budur. Erol abi ışık etkiledi. Hadi yarasın. Sizinle tanıştığım güne lanet olsun. Bütün sevgi duygu standartlarını değiştirdiniz. Ben ne güzel taşralarda mutluydum. Bir sevgiliye çok aşık olursun sonra terk edersin de bütün eteklerdeki taşları birbirine atarsın ya. Ayrılıklar aslında o yüzden kötü oluyor. Erol abi hakikaten böyle Ya ben Mehmet abi duygusal bilirdim. Sen daha duygusal oldun. Daha duygusal çıktın sensiz nefes alamayan diyenler başkalarıyla nefes nefese kalıyor. Nasıl olacak bu iş? ya. Ya bir dur sen. Ama ben seni duygusal bilirdim. Meğerse Erol abi de çok duygusalmış yani. Böyle ayrılıklardan, hüzünlerden bahsediyor. Bak, duygusal olmayan insan, duygu yüklü olmayan bir insan. Aynı örneği veriyoruz ya sürekli. Ha, buralara gelip zaman geçirmez. Gerçekten öyle. Bak yani bu Yasin için de geçerli, senin için de. Aynen öyle katılıyorum. Tamam mı? Ne Yani- işimiz vardı değil mi o zaman? Ha. bana abi? Hiçbirinizin derdi balık değil. Şimdi bunu içemez miydin başka bir yerde değil mi? Şurada birlikte olmak masraflı, gönüller bir olsun. Sen Tekirdağ'dan, Adapazarı'ndan, Eskişehir'den bir şekilde buluştuk geldik buraya. Balık yapmayacağını zaten biliyoruz. Sen balık tutulacak yeri de bulur gidersin. Çağrılıyorsun, davet ediliyorsun, gidersin, bulursun, var. Balık ikinci planda. Ya tut ki şu kampta da aldık ya aldık. Balıklar aldık. Ne olacak? Ne olacak Su abi? alacağız. Hiç yaşamadığımız Bir su şeyler. maymunu gelecek, onları da salacak. Ha, hiç yaşamadığımız şeyler değil ama şu ortamın güzelliği bambaşka. Bir anı hatıra. Belki kışın oturacağız, izleyeceğiz. Bir çınar bir sürü cırmak bırakır. Zaman zaman birileri kurur, düşer, başına hal gelir. Hani böyle vizyoner düşündüğün zaman benim 20 kişi kattım hadi diyelim, teşvik ettim. Bunun 19'u sakat çıkar. Kafamıza göre, kafana göre olmaz ama bir tane çıkar. Belki bir gün bu çınarı gene ayakta tutar. Ya abi bir gün uzaklaşacağız, bir gün kopacağız. Ayrılıklar insanlar için. İşimiz düşecek, hasret olacak, gurbet olacak. Ama geriye döndüğünde altına gireceğin bir çınar olsun, gölge olsun, bu topluluğa hitap edeceğin bir dost olsun da yani. Yani bir şey olsun ortada, bir şey kalsın. Bu adam o öyle, bu böyle, zaten asabi sinirlenecek, kapattım lan diyecek. Sizle mi uğraşacağım diyecek. Hani diyorum ki güzel bir şeyler arkadan gelsin. 10 tane üye yaparsın ama
2 tane düzgün çıkar canım, onu düzgün çıkmaz. Yani bizden doğmadı ki bu adam. Yani biz hasbelkader al bak gönül sıcaklığıdır geliyor gidiyor ama birileri daha bizim üzerimize çıksın. Desin ki yani o adam da sinyali veriyor. Diyor ki kardeşim benden direkt bir şey istemeyin diyor. Spontane gelişir benim hayatım diyor. Gelirsin diyor, içim ısınır diyor. Yaparız diyor, ederiz diyor ama bana sana geliyorum ne demek? Kalabalığım gelme kardeşim diyor. Derin anlatınca anlatımın aslında zorluğu orada ortaya çıkıyor. Herkes anlayamaz beni. Ama sen de olmayabilirsin, ben de olmayabilirim ama bizim ektiğimiz filizlerden biri bu çınarı ayakta tutsun derdindeyim. Hani olur ya başımıza bir hal gelir. Yani bilelim ki bir yerde bir limanımız var bizim, bir dostluğumuz var, bir dost grubu var. Hakkımızda öyle ya da böyle öyle zaman geliyor ki kanalda anıyor bizi. Daha güzel bir şey değil mi? Ne dedim? Adam anı biriktiriyor. Sen de belki vesile oldun. Biz de bir hatıralarına sıkıştık kenarda köşede. Kendin için başladığın yolda. Bize de aslında bir yol oldun. Bize de bir şey oldun. Ha bizim derdimiz o değil. Ben yani çoğu zaman hoşlanmıyorum ama hoş mu? Hoş. Anı güzel. Mehmet'le sohbetimi seyredince keyif alıyorum. Arabada koca televizyon var. Ben televizyon seyretmiyorum ki. YouTube'a bakarım. Efendim NTV'de haberlere bakarım. Savaşta savaş. Dolar kaç para, altın kaç para. Geçerim. Yayınlara. Yayına geçtim mi bakarım. Ha Yasin kardeşim bir video atmış. Onu izlerim. Baktım o yok. Eski videoları izlerim. Ulan akara makara güzel günler. Değil mi bak? Şimdi bu adam bunları anlatırken anlamayana boş geliyor. Bak ben sizi sarhoş ederim bu akşam. Oynat dokuştururum ben. Siz için. Boyuna veriyor coşkuyu. Boyuna veriyor en son bize hakikaten. Ama ne diyeyim rekor kırdık bir akşam canlı yayında. Saat 8 saat. Daha aşamadı o rekoru. Sabah 4 canlı yayındayız. 15 kişi birlikte canlı yayın yapıyor. Karıyla kavga eden herkes bizim kanalda. Sevgili dostlar oturmaya devam ediyoruz. Harika bir ortam, harika bir ambiyans. Böyle değerli abilerim sağ olsunlar mesafe tanımaksızın, balık bile hedeflerinde olmaksızın geldiler. Sağ olsun ayaklarına sağlık. Gelen giden sürekli oldu. O yüzden ben çok gururluyum, çok da mutluyum. Beni, bu kanalı sahiplenerek, sahiplenme duygusuyla beni hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmayan böyle değerli abilerimle birlikteyim. Bugün de artık yavaş yavaş bitiriyoruz. Hedefimiz tamamen büyük balık. Gelmezse gelmeyecek. Yapacak hiçbir şey yok. Biraz daha zamana ihtiyaç var. Belki 1-2 ay sonra şu çalışmanın karşılığını çok ciddi güzel balıklarla alabiliriz ama bu dönemde maalesef sadece Kızıldamlar özelinde değil, Türkiye'nin neresine giderseniz gidin balık hala havyardan yeni çıktı. Sancılı bir durumu var. Eğer hedefiniz trofe ise bu dönemlerde tutmak çok çok sıkıntılı. Acaba bir sürpriz olur mu diye günlerden beri bekliyoruz. Belki 8. günü bile tamamen balıksız bir şekilde noktalayacağız. Ama böyle bitireceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben sözü abilerime bırakıyorum. Erol abim sağ olsun bugün aramıza katıldı. Mehmet abim de onların da söyleyecekleri vardır. Sizden de 1-2 cümle alalım. Ondan sonra kapanışı yapalım. Buyur Mehmet. Erol abi sen çok kalemler bir Çok adamsın. spontane gelişti bu olay. Ben şu an Büyük balık biziz abi. Direkt göğsünde yumuşattım, He, pası yani. attım size. Hadi bakalım. Buyur çık. Hadi. Buyur. Büyük balık biziz abi. Bizden Sen daha şöyle büyük yapalım, balık hani var. bazı- Anlattın ifade güzel. güzel bir şeye girdin gecenin sonuyla ilgili. Evet. Pası bana attın. Ben Erol abi artık gol atarsın yani diye düşünüyorum. Yani. Ama Ben de diyorum. aslında sert vurmayacağım, yumuşak atacağım. Aynı Yasin'in yaptığı gibi. Sen de bir göğsünde yumuşat. Yani artık nerede yumuşatırsın Şöyle bir iki tık bilmiyorum. tık 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 yap ondan O sonra. karizmanla nerede yumuşatırsın bilmiyorum. Ama yani her şey balık değil. Değil. Balık bu işin temelinde ama öyle aman aman da savaş verilmiyor. Zaten vermenin de anlamı yok. Balığın tam bir sezonu değil. Ama çok ciddi ekipman var. Böyle hakikaten muhabbeti bıraksak da balığa vursak balık da alınır mı? Alınır ama o zaman bu muhabbet olmaz. Ne kazanırız ne kaybederiz. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değmez. Dolayısıyla balık kendi doğasında devam ediyor. 8-10 tane olta var. Vurursa niye vurdun demeyiz, iyi olur. Yarın da buradayız belki olabilir. Şimdi ben seni izleyen biri gibi kendimi yorumlama ihtiyacı duyuyorum. Ulan bir tane balık tutamadınız diyen olacaktır. İlla ki olacaktır. Olacaktır. Hadi Ya gel burada tut bunu sesi. gülerek de Tutacaklar da söyleyecektir, budur espriyle de söyleyecektir. Tabii tabii. İlla ki. Ama amaç aman aman illa balık değil yani. Onun hillesi oradası var. Balık tutmanın birçok yolu var. Siz bir şeyden haberiniz olmaz. Gelir gösteririz. Ama bizde illa orada yok. Oltalar suda. Gelirse gelir. Sazancılık uzun vadeli bir av. Öyle bir günde 2 günde sonuç alınacak bir av Tamamen değil. sabra dayalı bir olay. Yasin bir hafta falan burada ama Yasin'in geleni gideni bitmiyor. Yasin hiçbir zaman gerçekte balığa odaklanamıyor. Bu bir gerçek. Ses, gürültü faktörü. Sazanın hiç sevmediği şeyler. Yani bu bir gerçek.
Sen kamp yapıyorsun burada, 50 metre ileride balık bekliyorsun. Balık Kocagöl'de keriz mi gelsin oraya? Bunları biliyoruz, bu bir gerçek. Dedik yani, ille balık tutmak istiyorsan gidersin şurada sığ burundan atarsın oltayı sessiz sakin, ille yapıştırırsın bir şeyler. Ama o zaman ne oluyor? Ortamdan kopuyorsun, gidiyorsun orada sırf bir balık için. Amaç da o değil. Balık o kadar önemli değil. Dostluk kazansın, dostlarımız kazansın. Bu camiayı ayakta tutmak için biz bize düşeni yaparız dostluk adına. Kardeşim için ben gelirim. Bu yollardan köpek yürümez ha. Hava gelinmez buraya. Sevgi büyüdükçe, sevgi paylaştıkça güzelleşir. Hiçbirimizin, senin de bizler gerçekten buraya bizi balık getirmedi ya. Sevgimiz, dostluğumuz, samimiyetliğimiz getirdi buraya. O zaman senin bu cümlenin üzerine sen unutmazsın lafını. Estağfurullah. Usta adamsın. Güzel bir yere geldik diye ben bir şey daha yapıştırayım. Yapıştır. Bizim sahtekarlıkla, yalan dolanla işimiz yok. Her şey doğal. Öyle biz çok süpermen değiliz. Biz öyle çok büyük usta balıkçı değiliz. Mehmet de değil. Herkes birbirinden Asla fazla öyle. bildiği vardır. Şudur budur. Ben bildiğimi biliyorum. O kadar. Herkes kendi Aynen. bilgisi kadar ustadır. Ha, elimizden geleni yapıyoruz ama balık bahane, dostluk şahane. Aynen öyle abi. Önemli olan kampçılık ve balıkçılık. Ben bu kanalı sevdiğim için sadece balık değil, hakikaten geldiğimiz yola insanoğlu araba vurmaz yani. Yani İnsanlara insan olarak inanıyorsanız bu samimiyete inanın. Demek istediğimiz bu. Yani bir sürü sahtekarlar var, bir sürü sahtekarlıklar var. daha Tabii, fazla izleneyim tabii, diye, daha tabii, fazla tabii. Yani reyting bir sürü alayım yalan diye. dolan var. Yalan başlıklar, yalan Bir içerikler. sürü hikaye Başlığa var. bakıyorsun, videoya bakıyorsun, onu bulamıyorsun. O samimiyeti ya da yani o kadar yapmacık ki yani doğallık bulamıyorsun. Öyle olduğu zaman da izlenesi İyisiyle- çok az bir şey kalıyor ortada. Evet, iyisiyle, kötüsüyle, doğrusuyla, yanlışıyla hatalar olabilir. Ama bir şeyler buluyorsunuzdur bu kanalda. Bulduğunuz şeyler doğrudur. Çünkü o kadar çok sahtekar görüyorum ki, yani YouTube denilen ucuz mecrada ucuz insanlar görüyorum ki, biraz samimi olan insana böyle sarılasın geliyor, sevesin geliyor. Sizlerin de öyle düşündüğüne eminim ki ciddi bir abone sayısı var bu kanalın. Biz de takip ediyoruz. Bence değerli bir kanaldasınız, değerli bir platformdasınız. Ben kendi açımdan hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Seni bıraktığım yerden topu veriyorum sana. Nereden alıyorsan oradan Hadi muz atıyorum. ortaya kesti. Vallahi de abi şimdi Artık gol at. 90'a mı atsam abi? İkiniz konuşurken bir ortak bir şey buldum misal yani kendimce. Şimdi Yasin güzel bir şeylere değindi. Sen güzel bir şeylere değindin. Evet. Yani Yasin ağza vurdu. Sen göze vurdun. Ben de kalbe vurayım. Hadi dedim. bakalım. Vur abi bir yerlere vur da vur yani. Şimdi gerçekten Bana bak. Erol abinin demek istediği şu vardı. Bazı insanlar görselliğe önem verir. Bazı insanlar dile önem verir. Ama ben inanıyorum ki biz kalbe önem veriyoruz abi. Altını kuyumcudan alırsın. Biz çakma ile işimiz olmadı hiçbir zaman için yani. Evet. Biz hiçbir zaman için türbüne de oynamadık. Biz sevdiğimiz dostlarımıza bilgi, birikimimizi bildiğimiz kadarıyla anlattık. Biz şu anda gerçek manada su sirkülerine göre 15 Haziran'da sazan sezonu açılmış olsa bile ama gerçek manada göldeki yaşayan bir sazanın güzel bir döneminde değiliz. Ama Tabii ki, bizi evet. buraya getiren Erol abinin gönlünün, kalbinin güzelliği, Yasin'in gönlünün, kalbinin güzelliği. Yoksa Teşekkür ederim. yani kanaldaki arkadaşlarımız da böyle. Tamam. Bu Birbirimizi çok övdük. çok mu? Artık golü atar mısın lütfen? Fazla sevişmeyelim. Tamam bizim klasmanımız Son değil. sözü böyle altın vuruş mu istiyorsun? Bir altın vuruş. Vurdun zaten maneken ya. olur. Telvit yoluyla, dolaylı, sağdan, soldan. Artık at şu Hadi bir golümü ya. orada. Tamam yeteri kadar pas Tamam. çevirdik. Güzel bir gündü. Hep bir edeplerimiz vardı. Beklentiler, umutlar, ümitler hiçbir zaman için bitmeyecektir. Sizin de bitmesin. Sağlıcakla kalsın diyorum biz de izleyen arkadaşlara. Yarın ola hayrola Hayrola. diye. Bugünü bitirdik. Çok daha fazla sündürmeyin. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlar. İyi geceler. Hoşçakalın. İyi geceler dostlar. Ben şu üşümeyi özledim biliyor musun? Doğrudur Erol abi. 3 gün önce gelseydin de üşümeye görseydin. 4 tane battaniyeyle yattım. diyor? Vallahi billahi. Webosta çalkantıdan Webosta'nın deposundan mazot akmış. İlk 3 gün fırtınalar esti. Çadırlar uçacaktı. Korktum. Evet ya, Nasıl senin tutacağım? gittiğin yerde de fırtına bitmiyor, be Bitmiyor kardeşim. be abi. Bira mı içeceğiniz? Size birer duble viski çakayım mı? Çakma abi. Ben biradan devam edeceğim. Bir tane daha bira içeceğim bundan sonra. Valla Erol abi ben 10. ranktayım. Bana çaktığın an nakavt olur mu? Eskiden demiş kendi kendime konuşuyordun demiş. Artık kavga etmeye de başladım demiş. Cevap da Biz veriyoruz amına. İnşallah o moda gelmeyiz yani. Konuşuyor, Bak, sıkıntı bak, yok diyor. gerçekten Eğer ya, cevap sen- verirsen sıkıntı başladı. Bazı- Bir viski doldurayım. Valla.
Başım ağrıyor. Hadi bakalım Mehmet abi. Bu gece sabahçıyız. Erol abi seninle sohbet edecek bir şeyler çek bana. Bu saatten sonra bu ikinci boyuta geçer ayılır. Şu an Ayılır tatlı ya. bu. Vallahi Öyle mi? üç Bu boyuta akşam var geçelim. ya o anlatır ben dinlerim, ben anlatırım o dinler. Yayına yalancı çıkarız. Yarın kaldığımız yerden devam edemeyiz ben bu sefer. Bana bak gökyüzü yıldız dolu. Bak ne diye. Yarın kaldığımız yerden devam edemeyiz. Öyle abi ne olacak? Bir şey yanlış yapıyoruz Yasir. Heh. Yemin ediyorum bak gökyüzünü kapatıyorsunuz orada. Gelin Kapatıyoruz. şurada oturun bak şu gökyüzünü bir kapatın. Orası zaten efsane. Bütün yıldızlar görünüyor ya. Ya o zaman şöyle ön tarafa alalım sandalyemizi. Ya aşağıya suyun kenarına. Alalım abi. hadi şöyle Abi su- şuraya bir gelip bakın. Gelin bir saniye. Ben biliyorum abi. Bir saniye ya. 8 gündür burada. Burası ya da Erol orası. abi biz seni niye çağırdığımızı sen yeni anlıyorsun o zaman ya. Abi orası çok bürokratik duruyor biliyor Biz musun? günlerdir Böyle? Meclis kürsüsü gibi. Bak, Abi şuraya biz- bir bak ya. Biz izleyeceksin ya. günlerdir görmek istediğimiz yıldızı göremediğimiz için seni çağırdık abi biz be. Bizim bir yıldızımız eksikti. Abi, Erol abi yıldızı çağırdık. çağırdık bari. Ha, tamam. Balık bağına yıldız çağır abi. Verdin ayarı bana, sıçtın ağzıma. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi maden suyu iyi gelir hadi. Çapraz sorguya gelmiyor mu? Afiyet olsun. Sen ameliyat olacağım dedim bilmem ne. Ameliyat da olmanın operasyonuna geçirmedi. Bir baktım kamptasın. Bayağı bir yamulduydun halbuki bir de. Herkes eczaneden prim alıyormuş. Herkes ilaçtan yüzde alıyormuş. Bir şeyler. Kesmek, biçmek araştırmanın göreviymiş. Baktım iş felakete gidiyor. Ben yokum dedim. Benim bir şeyim yok abi. Ben tansiyonu daha 14 olmuş adam değilim. Bana bir ilaç verdiler 18'e çıktı tansiyon. İsilasyon görmeye başladım. Halüsinasyon. Hasilasyon mudur? Asilasyon mudur? Şimdi aile hekimine gittim bana ne oluyor dedim. İlaçlara baktı. Sana dedi şey vereyim dedi. Alerji ilacı vereyim dedi. Şimdi biri ilaç veriyor alerji yapıyor. O alerji kesmek için ilaç veriyor. Onun verdiği ilaca bir başkası ilaç veriyor. Yürüyerek hastaneye gidip de araştırma geliştirme, motor tamirhanesi gibi abi. Ya Google'dan ilaç mı yazılır ya? Kafayı uzattım, internetten bana ilaç yazma uğraşıyor ya. Ben profesör doktora diye gidiyorum, bir tane uzman koymuş oraya. Uzman ilaç yazıyor. Kardeşim senin hoca nerede diyorum. Hocanın işi başından aşkın. Kardeşim ben senin öğrencin değilim ki, kobayın değilim ki. Sana diyor 4 mi yazsam, 2 bilmem megapiksel mi yazsam. Abi benim hayatım boyunca tansiyonum daha 13-14 olmamıştır. Ben baş ağrısı nedir bilmem. Hastaneye gittim, tansiyonum fırladı, baş ağrısı başladı, alerji başladı. Abi şu şarkının güzelliğine bak ya. Siktir et kasvetli muhabbetleri bırakalım ya. En kötü günümüz böyle olsun ya. Böyle olsun abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İnsanlar sevdiği insanlara kızar, kızdığı insanları daha çok sever. Kırgınlık, kızgınlık, öfke, her şey olur. Darılma olur, gücenme olur. Ama bugün bir aradayız değil mi? Önemli olan bu. Hayatımızdan neler geldi, neler geçti. Bizi sevenler var, sevmeyenler var. Belki nefret edenler var, nefretini sevgi gibi gösterenler var. Bilemiyoruz. Hepsinden sıyrılıp doğal hayatı seviyorum ben. Onun için buradayım.